Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve mavi tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen sizlere modelimi de göstereyim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yaptım ve patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Buyurun, patiğimizin tabanı bu şekilde. Kenarları. Model bu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimizi bırakıyorum. Birlikte başlayalım hanımlar. Patiğimize kenar bölümünden başlayacağız hanımlar. Bakın, tam olarak şu aşamadan patiğimize başlıyoruz. 22 ilmek olarak bu şekilde toplamda 22 ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ilmeğimizi attık. Hemen şu kenarına bir düğüm atacağım. Şurada fazla gelen ipin ucunu da hanımlar şöyle kesebiliriz. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum hanımlar. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla haroşa yani düz olarak örüyorum. Patiğimizin hem ön hem arka yüzünde bu şekilde düz örgü öreceğim. Gayet kolay bir model. Bu şekilde hanımlar. Yine sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu şekilde haroşalarımıza devam edeceğiz hanımlar. Yine ilmeklerimizi şu anda ön yüzdeyim. Sıra sonuna kadar düz öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimizi tekrardan düz olarak öreceğiz hanımlar. Bu ilmek kaçırmıştım. Geri topluyorum onu. Hem ön hem arka yüzde ilmekleri örünce ön yüze bir diş yani bir sıra haroşa düşmüş oluyor. Evet hanımlar, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüğümüzde şöyle bakıyorum. Burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin şu kenarına yani şu bölüme toplamda 18 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçüsüne göre 18 sıra tam oldu. Sizlere 18 sıra haroşamı ördükten sonra ölçüyü vereceğim ama hemen şimdi en olarak ölçüyü de vermek istiyorum. Şöyle mezura ile bakın, bir uçtan bir uca ölçtüğümde eni 8,5 santim hanımlar. Gördüğünüz üzere bakın. Enimiz 8,5 santim. Şöyle. Ve dediğim gibi 18 diş haroşa ördüm. 18 diş haroşamdan sonra da tekrardan geleceğim ve sizlere yeniden ölçüyü vereceğim. Şimdi patiğimizin bu kenarını örelim, gelelim hanımlar. Ardından birlikte patiğimizin bu desenini yapalım. Evet hanımlar, 18 diş sıra haroşamı ördüm, geldim. Şimdi bu aşamada sizlere hemen mezura ile ölçüyü de vereyim. Ona göre haroşa sayısını 3 aşağı 5 yukarı ayarlarsınız. Şöyle tuttuğum andanlar 7 santim olarak örmüşüm burayı. Bir de örerken şunu da göz önünde bulundurun. Bakın, haroşa esnek bir örgü türüdür hanımlar. Şimdi bu desenimizi yapacağız. Mavi ipimi ekleyeceğim şimdi.
Krem ipim beklesin. Şişimizde 22 ilmeğimiz vardı hanımlar. Şimdi 19 ilmek mavi ipim ile öreceğim. 2 ilmek ördükten sonra patiğim sökülmesin diye mavi ipimin ucunu burada şöyle kendine bağlıyorum. Hanımlar 19 ilmek mavi ile öreceğim. Yani son 3 ilmeğim kalana kadar. Bu şekilde. Sayarak gidelim dilerseniz. 4 ilmeğim oldu. İpimin ucunu da şöyle gizleyerek götürüyorum ki sonrasında gizleme işiyle uğraşmayalım. 5 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek ördüm. Son 3 kremim kaldı. Bunu örmüyoruz, geri dönüyoruz hanımlar. 19 ilmek ördüm, geri döndüm. İlk ilmeğimi yine düz olarak örerek başladım. Şu an arka yüzdeyim. Kalan ilmeklerimi de yine düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipimi aradan alıp kendime doğru getirdim. Sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Bir diş haroşayı mavi ile yaparken diğer haroşamızı krem ile yapacağız. Sırasıyla hanımlar bir diş haroşalarımızı öreceğiz. Şimdi krem ile öreceğim. Bir önceki sırada 19 mavi örmüştüm. Şimdi 18 ilmek krem öreceğim. Her seferinde ördüğümüz ilmek sayısı birer tane azalacak. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi ördüm. Bakın şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bakın burada bir tane mavi kaldı. 18 kremden sonra geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla haroşa olarak örüyorum. Her seferinde bir ilmek eksik öreceğiz hanımlar. Yine ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipi kendime doğru alıp sonuncu ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine renk geçişi yaptım. Mavi ipimi elime aldım. Şimdi de bir ilmek eksik öreceğiz. En son 18 krem örmüştük. Şimdi 17. Her seferinde saymaya gerek yok hanımlar. Şurada bir krem kalana kadar öreceğiz. Bakın bir mavi vardı. Yanında da kremlerim var. Bir krem kalana kadar ilmeklerimizi yine haroşa örüyorum. Ördüğümüz ilmek sayısı her seferinde bir ilmek eksiliyor. Bu şekilde örüyorum ilmeklerimi düz olarak. Bu şekilde. Bakın hanımlar burada bir ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. Bir tane krem ilmeğim kaldı. Yani 17 ilmek örmüş olduk. 17 mavi örmüş olduk. Geri döndüm. İlk ilmeğimi yine örerek başlıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar. Bu şekilde. Yine ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipimi aradan aldım. Sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrar kremime geçiş yapacağım. Şimdiki haroşam kremli olacak. Şimdi de hanımlar bakın ilk mavide 19 ilmek ördük. İkincide 18, üçüncüde 17. Şimdi 16 ilmek öreceğiz, geri döneceğiz. Yani şurada son bir mavi kalana kadar öreceğiz. Bu şekilde. 16 ilmek yani en son ördüğümüz mavide son bir tane kalana kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz hanımlar. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Geri dönüyorum. Son bir mavi ilmek kaldı. Geri döndüm. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Diğer ilmeklerimi de haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Patiğimiz bu şekilde devam ediyor hanımlar. Her seferinde ördüğümüz ilmek sayısı bir azalıyor. Ön yüze renk geçiş yapacağım için yine sonuncu ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Evet hanımlar, yeniden maviye geçiş yapıyoruz. Renk geçişimizi yaptık. En son bakın 19, 18, 17, 16 ilmek örmüştük. Şimdi 15 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Mavi ile 15 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın bir krem kaldı burada. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum.
Yine sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Bu defa bir ilmek eksilecek. 14 ilmek krem öreceğiz, geri döneceğiz. 14 ilmek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm, geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde devam ediyorum. Yine ipi aradan alarak son ilmeğimi örmeden aldım. Mavi ipimize geçiş yapıyorum. Şimdi de 13 mavi örüp döneceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mavimi ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi normal haroşa örüyorum. Ve sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar kreme geçiyoruz hanımlar. Bu defa krem ipimizle 12 ilmek öreceğiz. Çünkü bir ilmek eksik öreceğiz. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kremi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimi haroşa örüyorum. Yine sonuncu ilmeği örmeden aldım. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu sıramızda da hanımlar 11 ilmek mavi öreceğim. Bir ilmek daha eksiliyor. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 maviyi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimin hepsini haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeği örmeden aldım. Tekrar kreme geçiyoruz. Şimdi de 10 ilmek kremle öreceğiz. Şu kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane krem ile ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi haroşa örüyorum. Tekrar sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu sıramızda da yine bir tane krem eksik öreceğiz. Yani 3, 6, 9 tane mavi öreceğiz. 9 ilmek mavi. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 maviden sonra geri döndüm. Arka yüzde ilk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de haroşa örüyorum. Yine sonuncu ilmeği örmeden aldım. Tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Kreme geçiş yapıyorum. Şimdi de bir önceki sırada 9 mavi örmüştük. Şimdi 8 krem öreceğim şu. Kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde 8 ilmeğimi haroşa örüyorum. İpi aradan geçirip kendime aldım. Tekrar ön yüzdeyim. Hanımlar bu sıramızda artık modelin son sırası oluyor. Şöyle yapıyorum. En son 8 ilmek krem ile haroşa örmüştük. Şimdi 7 ilmek öreceğiz mavi ile. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. Şöyle. Evet hanımlar, ilk modelin son sırasını bu şekilde yaptık. İlk başta 19 mavi örmüştük. Birer birer eksilerek geldi. En son mavi ile 7 ilmek ördük. Böylece bakın şu ilk dilim modelimizi tamamladık hanımlar. Şimdi birazdan ikinci dilim modele geçeceğiz. Fakat öncesinde ilmeklerimizi haroşa örmemiz gerekiyor krem ipimiz ile. Krem ipimi alıyorum. İlmeklerim tamamını krem ipimle haroşa öreceğim. İlk modeli kapattık. 22 ilmeğimiz vardı. Hepsini haroşa olarak örüyorum.
sırasıyla ilmeklerimiz örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine hanımlar ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile haroşa olarak örüyoruz. Model 4 dilimden oluşuyor. İlk dilimini tamamlamış olduk böylece. Tekrar ön yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi hanımlar, İlk modeli kapattık. İkinci modeli yapacağız. İkinci model ile ilk model ile aynı hanımlar. Bakın şu dilimi yapıyoruz. İlk modelde yaptığımız işlemin aynısını ikinci modelde de yapacağız. İlk modelde ilk 19 ilmeğimizi mavi ile örmüştük. Yani son 3 ilmek kalana kadar mavi ile örmüştük. Burada da yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. 19 ilmeğimi örüyorum. Yani son 3 krem ilmeğim kalana kadar örüyorum. İlk modelde olduğu gibi tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi tekrar haroşa olarak örüyorum. İkinci dilimi başlattık. İlk dilim ile ikinci dilim aynı şekilde yapılıyor zaten. Tekrar son ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi kreme geçeceğiz hanımlar. 18 ilmek öreceğiz. Döneceğiz. Sonra maviye geçeceğiz. 17 öreceğiz. Tekrar kreme geçeceğiz. 16. Maviye geçeceğiz. 15 derken böyle ilmek sayıları birer birer azalacak. En son burada 7 ilmek mavi olana kadar ilmeklerimizi öreceğiz. İkinci dilimimizi de ilk dilimimizle aynı olacak şekilde son 7 mavimiz kalana kadar örelim gelelim hanımlar. Ardından patiğimizin deseninde şu orta bölümü birlikte yapalım. Evet hanımlar, ikinci dilimimi de ördüm geldim. En son burada 7 tane mavi ilmeğim kaldı. Patiğimizin bu ilk 2 dilimini bitirdik. Şimdi yine krem ipimizi alacağız. İlmeklerimizin tamamını krem ile haroşa olarak öreceğiz. 22 ilmeğin tamamını. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri krem ile örelim. Yine arka yüzde haroşa olarak örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, krem ipim ile bir diş haroşamı ördüm bu şekilde. Görüntümüz bu. Şimdi patiğimizin tam ortasında şöyle mavi bir haroşamız var. Onu yapacağız. Yine mavi ipimizi alacağız hanımlar. Tam orta direği yapıyoruz. Bu aşamada son 3 ilmek kalana kadar mavi ipimiz ile öreceğiz. Sonra geri döneceğiz. Yani 22 ilmeğimiz vardı. 19 ilmek öreceğiz. Geri döneceğiz. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimi mavi ipim ile örüyorum. İlk ilmeğimi örerek başladım. Kalan ilmeklerimin tamamını mavi ile örüyorum. Sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bakın ortadaki mavi bölümü yaptık. Hemen yanına bir diş haroşa tekrar krem ile öreceğiz. Tam orta bölümü geçtik hanımlar. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde de yine 22 ilmeğin tamamını öreceğiz. Arka yüzde de yine haroşa örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, krem haroşamı ördüm geldim. Şimdi patiğimizin diğer kenarındaki 2 dilimlik desenimize başlayacağız. İlk 2 dilim deseni yaparken 19 ilmek ördük, 18 ördük, 17, 16 birer birer azalarak gitti. Bu diğer 3. ve 4. dilimi yaparken bu defa tam tersini yapacağız. 7 ilmek olarak başlayacağız. 8 ilmek öreceğiz, 9 ilmek öreceğiz. Her sırada birer birer artarak gidecek. Şimdi mavi ipim ile 3. dilime başlıyorum. 7 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Tekrar sonuncu ilmeği örmeden aldım. Bu defa ön yüzdeyiz. Şimdi de 8 tane krem ile öreceğiz. Renk geçişimi yaptım. 8 krem örüp döneceğim. Şu 4, 5, 6, 7. Bir ilmek daha ördüm. 8. 8 kremden sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm.
Diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Bir diğer sıraya geçtik. Bu defa hanımlar 9 ilmek örüp döneceğiz. 9 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Artık arka yüzü göstermeyeceğim. Keseceğim hanımlar arka yüzdeki yerleri. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi örebilirsiniz. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Kremimi aldım. 10 ilmek krem öreceğim. Çünkü bir önceki sırada 9 tane mavi örmüştüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kremimi ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi mavi ipim ile 11 ilmek haroşa öreceğim. En son krem ile 10 örmüştük. Şimdi 11 oldum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane maviyi ördüm. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi de kremimizi aldık. Bu defa krem ile 12 ilmek haroşamızı öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizin tamamını haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi de 13 ilmek mavi öreceğiz. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bir ilmek daha ördüm 13. 13 maviyi ördük hanımlar. Geri döneceğiz. Arka yüzde haroşa örelim gelelim. Arka yüzde ilmekleri ördüm. Şimdi de krem ile haroşamızı öreceğiz. Bu defa 14 ilmek örüyoruz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 krem ilmeğimi ördüm. Geri döneceğiz. Yine arka yüzde haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve mavi haroşamızdayız. Şimdi de 15 ilmek mavi haroşamızı örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve bir ilmek daha örüyorum. 15 mavi haroşamı ördüm. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve krem haroşamızdayız sıra. Şimdi de krem ipimizle 16 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve bir ilmek daha örüyorum 16. Geri dönelim ve arka yüzde yine ilmekleri sıra sonuna kadar haroşa örelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve mavi haroşamızdayız. Bu defa 17 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bir ilmek daha örüyorum 17. 17 ilmeğimizi ördük. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri yine haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrar ön yüzdeyiz. Bu defa 18 ilmek haroşamızı krem ipimizle örüyoruz. Şu kenar ilmeğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Geri dönelim hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi örüp gelelim.
Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve 3. dilimimizin son sırasını yapacağız. Çünkü bu sıramızda artık 19 ilmek mavi haroşamızı öreceğiz. 7 ilmek ile başladığımız mavi haroşamız 19 ilmekte son buluyor. 3. dilimimizin son sırası bu. Son 3 ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz yani. Bu şekilde ilmeklerimizi mavi ile örüyoruz. 19 ilmek, yani son 3 ilmek kalana kadar. Bakın son 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi geri dönelim yine ve arka yüzde ilmeklerimizin tamamını haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. 3. dilim haroşamızı bitirdik. Dilim aralarına bir diş haroşa örüyorduk krem ipimiz ile. Bakın tam olarak şurayı örüyoruz. Şöyle dilim arasındaki krem haroşamız. Şimdi ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile sıra sonuna kadar öreceğiz hanımlar. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Sonra 4. dilime başlayacağız. 4. dilim ile 3. dilim ile aynı yapılıyor zaten. İlk 2 dilim aynı örülürken 3. ve 4. dilim aynı örülüyor. Yani bir diş haroşayı ördükten sonra yine burada olduğu gibi 7 mavi öreceğiz, döneceğiz. 8 krem öreceğiz, döneceğiz. 9 mavi öreceğiz, döneceğiz. Bu şekilde 19 mavimiz olana kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Bu şekilde dilimimiz tamamlanmış olacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu dilimli bölümünü tamamlayalım gelelim hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin 4. ve sonuncu dilimini de tamamladım geldim. En son 19 ilmek mavi ile haroşamı ördüm. Artık dilimlerimiz kalmadı. Krem ipimiz ile devam edeceğiz hanımlar. Şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra mavi ipimi keseceğim. Buraya düğümleyeceğim. Patiğimizin diğer kenarına geçtik hanımlar. Şöyle buraya düğümümü attım. Bu aşamada hanımlar artık ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile haroşa olarak öreceğiz. Patiğimizin diğer kenarına nasıl yaptıysak bu kenarı da aynı şekilde yapılacak hanımlar. İlmeklerin tamamını ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğini aldım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Artık sonuncu ilmeğimi örüyorum çünkü ön yüze renk geçişim yok. Bu şekilde. Baktığımızda hanımlar burada da krem ile bir diş haroşamız oluştu. Ben patiğimin şu kenarına 18 diş 18 sıra haroşa örmüştüm. Burayı da aynı sayılarda yapacağım. Çünkü her iki kenarın eşit olması lazım. Siz burayı ne kadar yaptıysanız diğer kenarı da aynı sayılarda tamamlayın gelin hanımlar. Ardından tabanımıza birlikte başlayalım. Evet hanımlar, patiğimizin bu kenarına da yine 18 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimi ön yüzdeyim. İkişer ikişer toplayarak kesiyorum. Kesimimizi yapıyoruz artık. Üst bölümü tamamladık. Birazdan tabanımıza geçeceğiz. Biraz esnek bir kesim yapalım hanımlar. Topuk bölümünü yaparken bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. İlmeklerimizi rahat çıkartabilelim diye böyle esnek bir kesim yapmamızda fayda var. Tamamını keseceğiz ilmeklerimizin. Burası sökülmesin, açılmasın diye şöyle kenarına 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü tamamladık hanımlar. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Şu şekilde. Yapacağımız işlem şu. Bu aşamada hanımlar misinalı şiş kullanabilirsiniz ama ben şöyle bir tık uzun yine aynı 3 numara şiş kullanacağım. Misinalılarla bayağı bir zorlanıyorum çünkü. Misinalı olursa görüntü daha açık olur. Bu tek şişe toplanınca ilmekler şöyle biraz toplanır burada ama sorun değil. Patik yeniden tamamı bitince ayrılınca şekli ortaya çıkıyor. Bakın görüntümüz şöyle hanımlar, bakın. Patiğimizin şekli görüntüsü böyle. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel. Şimdi kenar ilmek yerlerine girerek bakın ön yüzde şu kenara başlayarak kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağım. Şöyle bakın ilk kenar ilmek yerim şurası.
Buraya ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Hemen yanına sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek daha çıkarttıktan sonra ipimin ucunu kendine düğümleyeceğim. Bu kenarı sağlam olsun. Şöyle sırasıyla hanımlar kenar ilmek yerlerine girerek şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkarıyoruz. Bu şekilde. Şöyle. Burada şu anda 8 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde diğer uca kadar hanımlar ben toplamda 92 ilmek çıkarttım. Sizler şu haroşa sayılarını birkaç sıra fazla ya da eksik yaptıysanız sayı 90 olur belki. Belki 94 olur. Belki 96. Böyle birkaç sayı oynayabilir. Bu tamamen yandaki haroşa sayısına bağlı değişiklik gösterebilir. Ama dediğim gibi ben bu diğer uca kadar toplamda 92 ilmek çıkarttım. Şimdi kenardan ilmeklerimizi çıkaralım gelelim bu diğer uca kadar. Evet hanımlar ben diğer kenara kadar 92 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum arka yüzdeyim. Bu aşamada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak yani düz olarak öreceğiz. Çıkarttığımız ilmeklerin tamamını. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Şimdi patiğimizin tabanına geçeceğiz. Patiğimizin burun kısmına 8 ilmek ile başlayacağız hanımlar. Şişimizde toplam 92 ilmek vardı. 92 ilmekten 8 ilmek çıkartınca geriye 84 ilmek kalıyor. 84 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca kenarlara 42'şer ilmek düşüyor. Şimdi öncelikle bu kenardan 42 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Hesaplamayı yaptık. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. Bu şekilde bu kenardan 42 ilmek örelim gelelim. Evet kenardan 42 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi burun kısmı içinde 8 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Saydığımızda bu kenarda da 42 ilmek kalıyor. Şimdi 8 ilmekten sonra geri dönüyorum. İpimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. 8 ilmeğimi tekrar öreceğim. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri döndüm. Böylece 8 ilmek ile buraya bir diş haroşamızı örmüş olduk. Tabanda 14 ilmek olana kadar yanlardan ikişer ikişer ilmekleri keseceğiz. Orta kısma ekleyeceğiz hanımlar. Yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan taraftan 2 ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 9 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 9 ilmeğimi öreceğim şimdi. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bu kenardan da 2 adet ilmeği keserek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Şimdi ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen kenardan 2 adet ilmeği keserek bunu da ortaya ekledim. Orta kısımda 11 ilmeğimiz oldu. Bakın patiğimizin burun kısmında da oval bir görüntü oluşuyor böylece. Ardından yine geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi de bu kenardan 2 ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. Ortadaki ilmek sayım 12 oldu. Geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. 12 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan taraftan yine 2 ilmek keserek ortaya ekledim. 13 oldu. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve yan taraftan yine 2 adet ilmek keserek bunu da ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 14 oldu. Artık 14 ilmek üzerinden tabanımızı örmeye devam edeceğiz hanımlar. Yapacağımız işlem şu. Tabanda 14 ilmeğimiz var. 13'ünü öreceğiz. 14'üncü de kesim yapacağız.
İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Geri döndük. Yine ipimi karşıda bıraktım ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar 13 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeği örerken yanından da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Her defasında ilmek saymaya gerek yok. Şöyle ki taban ile yan taraf arasında bakın bir ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar saymadan öreceğim şimdi. İlk ilmeği örmeden aldım. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini kestim. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine şöyle baktığımızda taban ile yan taraf arasında ayrık bir görüntü var. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 13 ilmeği örüyoruz. Sonuncu yani 14. ilmeği örerken de yanındaki ilmeği alıp ikisini kesiyoruz. Tabanımız 14 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu aşamada şöyle şişimizde, sağ ve sol şişimizde, şu kenarda ve bu kenarda, yanlarda 3'er ilmek kalana kadar biz bu işleme devam edeceğiz. Kesimimizi yapacağız. Sağ ve sol şişimizin kenarındaki son 3'er ilmeğimiz kalacak. Patiğimizin tabanını bu şekilde 14 ilmek üzerinden yanlarda 3'er ilmeğimiz kalana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm geldim. Sağ ve sol kenarımda 3'er ilmeğim kaldı. Şimdi buralarda da kesimler yapacağız yine. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yine tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar dikkatli izleyin burayı. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. Ardından öndeki iki ilmeği birlikte keserek örüyorum. Şimdi tabanda son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Diğer kenarda da kesim yapacağız. Bakın son 4 ilmek kaldı. Burada da ikisini kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar şu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Topuk kısmında kesim yapıyoruz hanımlar bu şekilde. Bakın bu sonuncu ilmeği örerken yan taraftan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Öndeki iki ilmeği kestim. Şimdi burada son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu öndeki iki ilmeği kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm ve sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Şişlerimizde birer ilmek kaldı. Son kesimi yapacağız şimdi. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yine tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani kenarda da bir ilmeğimiz vardı. Yani son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz. Bakın ikisini birlikte kesiyorum. Geri döndüm. Bu aşamada hanımlar yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yine şu tabanda son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın tabanımda son 4 ilmeğim var. Öndekini kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yandakini de alıyorum. Bu şekilde keserek örüyorum. Baktığımızda hanımlar bu arka kısımda 8 ilmek kaldı. Bu 8 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. 7 ilmek kaldı. Bu aşamada hanımlar bakın şurada kenar ilmek yerleri var yanlarda. İlk kenar ilmek yerine bakın ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. Tekrar 8 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkayı bu kenarlara ekliyoruz. İlmek çıkarttıktan sonra hanımlar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yeniden son 2 ilmek kalana kadar örüyorum.
Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken hanımlar rahat çıkartabildiğim için geri dönüyorum. Ön yüzde çıkaracağım. Bakın buradaki ilk kenar ilmek yerine şu kenardan. Şuranın ilk yerine girerek şöyle bir adet ilmek çıkarıyorum. Tekrar 8 ilmeğimiz oldu. Arka bölümü bu şekilde yapacağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği bu şekilde keseceğiz. Ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkaracağız. Geri dönüyorum yine. İlk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Ve geri döndüm. Ön yüzde burada sıradaki kenar ilmek yerim şurası. Buraya girerek bir ilmek çıkartıyorum. Patiğimizin arkası böyle tamamlanacak. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani buraya ve buraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü sizlere gösterdiğim gibi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü ördüm. Şimdi ilmeklerimi yine ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Şurada ipimizin ucu vardı. Kenar ucu, onu da kesim yaparken şöyle gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde patiğimizi tamamlamış olduk. Bir de kenar oyamız var hanımlar. Son ilmeğimi de yine kesiyorum. Bu şekilde. Kenarımızda tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle tığım ile şu kenarına girerek burayı bir düzleyeceğim. Şu şekilde. Sonra bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim hanımlar, şu arka bölüme girerek. Şöyle sıkılayarak ilmek aralarına girerek ipuçlarımızı gizliyorum. Evet, patiğimizi böylece tamamladık hanımlar. Arka bölümü bu şekilde. Şöyle bir de kenar oyamız var. Hemen kenar oyamızın yapılışını da göstereyim. Tek sıradan oluşan bir oya çeşidi. Hemen mavi ipimi aldım. Şöyle tığım ile bir ilmek oluşturuyorum. Topuk kestiğim yerden şöyle ilmeğimi sabitliyorum. Yapacağımız işlem şu. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak buraya şöyle bir sık iğne oluşturdum. 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak burada bir kirpik oluşturup sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Tekrardan yapalım bir daha. Bir tane sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak buraya kirpik oluşturdum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Önce sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekip sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturuyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak sabitliyoruz. Hanımlar, patiğimizin çevresini bu şekilde ilk başladığımız yere kadar örüp gelelim. Evet hanımlar, başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim. En son buraya da bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen bu ipimizin ucunu da gizleyeceğim. Sonra patiğimize bir bütün olarak bakalım. Manken ayağımızı da görelim. Çok zarif, şık bir patik oldu hanımlar. Gösterişli bir model oldu. Hem çeyiz için hem günlük kullanım için çok uygun. Şöyle. Şurada da bir ipucumuz var. Onu da gizleyeyim. Bu ipler hani ayağa gittikten sonra dışarı çıkmasın, çirkin görüntü oluşturmasın diye böyle gizliyoruz. Evet hanımlar, patiğimiz görüntü itibariyle böyle, bakın esneklik payı böyle. Ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma giydireceğim. Ayağımızda da görelim birlikte. Harika bir model oldu hanımlar. Gerçekten çok güzel. Ben çok severek yaptım, beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Bakın hanımlar, patiğimizin boyutu. Şöyle esneklik payını da göstermek istiyorum. Ayaktan çıkmayan, ayağı saran, oturan güzel bir model. Tabanımız, kenarları, arkası, yanı, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.